Merhaba, ben Orkun. Size kayak çoraplarını anlatacağım. Kayak çorabı dediğimiz zaman insanların aklına genelde bir tek şey geliyor. Ayağımı sıcak tutar mı, tutmaz mı? Bunun tahmin edeceğiniz gibi aslında ismi kayak çorabı. Buna daha komplike bir isim de verebiliriz. Kış sporları çorabı da diyebiliriz. Yani kışın ayağınızda teknik bir bot, kayak ayakkabısı, snowboard ayakkabısı varken veya cross country ayakkabısı ayağınıza giydiğiniz çorap. Olay tahmin edebileceğiniz gibi bu çorabın sizi sıcak tutup tutmaması kadar basit değil. Biraz daha komplike. Onun da ne olduğunu birazdan anlatacağım. Yani burada çeşitlerimiz yok. İşte eldiven dedik, çeşitlerimiz dedik. Goggle dedik, çeşitlerimiz dedik. Kayak ayakkabısı çeşitler. Burada işiniz daha kolay. Burada iyi çorap ve kötü çorap gibi çok basit bir ayrım var. Sizin tabii yapmanız gereken de iyi çorap almak. Neden iyi bir çorap almanız gerektiğini, neden 10-15 liralık bir çorap değil, daha pahalı. Yani dünyadaki fiyatını ben size şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir fiyatı bu. Dünyada iyi bir kayak çorabının fiyatı, Amerika'ya gittiğinizde 20-25 dolar arasındaki 30-35 dolarlara da çıkabiliyor fiyat. Avrupa'ya gittiğiniz zaman da 20 ile 25 euro arasında, yine daha yukarıları söylemiyorum. Ama örnek veriyorum 8 euroya, 7 euroya 20 euroluk çorabı alamıyorsunuz. O da nedir? Birazdan bahsedeceğim şimdi videomuzda. İyi bir kış sporları, soğuk ortam spor çorabında olması gereken en önemli özellik, aktif olduğunuz için veya ayağınız böyle bir kayak ayakkabısı veya snowboard botu içinde olduğu için çorabın toplanmaması. Herhangi bir noktasında kayak ayakkabısının çorap içine girdiği anda, herhangi bir noktada, konç noktasına kadar ufacık bir toplanma bile, isterse 10 yıllık kayak ayakkabınız olsun, sizin bileğinizi veya ayağınızı o noktadan ayakkabının vurması anlamına geliyor. Neden? Hatırlayalım. Bu ayağınız, bu da kayak ayakkabısı ve her yerden ayağınızı kavruyor ve sıkıyor. Çorap bir noktada potluk yaptığı anda o noktada müthiş bir ağrı hissedeceksiniz. Başıma gelen bir şey söylüyorum size. Bir örnek vereceğim. Kayak çorabının konçu bir şekilde geçmiş, hatırlamıyorum zamanını, konç noktasının içinde kalmış. Ben de botu sonuna kadar sıkmışım ki yarış ayakkabısıyla kayarım genelde ben veya yüksek performans ayakkabısıyla. Yani daha sıkı. O çizgi kaval kemiğimin üzerine bayağı kan oturtmuştu. Yani böyle çizgi şeklinde bayağı morarmıştı orası. Ben bunu günün sonunda anladım. Hafif bir ağrı hissediyordum ama günün sonunda anladım. Yani kayak çorabımızın bir kere uzun olması çok önemli. Şurada gördüğünüz boğum noktaları var. Yakın çekimde belki görebiliyorsunuz şu anda. Şurada tam göbekte, ayağın tam orta noktası. Bu biraz küçük bir çorap tabii. Bilek noktamız, yani çorabın aşağıya kaymasını engelliyor. Tam ayak bileğimizin olduğu nokta. Burası tam ayağımızın orta noktası. Oradan yukarıda da şurada ekstra bir destek. Çorabın ayağınız öne doğru yaslandığınızda hem snowboard'ta hem kayakta ön bölümde tam kaval kemiğinizin üstünde bir ekstra destek noktası var. Diğer bölümler daha ince. Neden daha ince? Üst taraf mesela daha ince. Burada bir destek noktası var üstüne klips bastığı için. Neden buralar daha ince? Çünkü biz ayakkabımızla, yani ayağımızla kayak ayakkabısı arasında çok fazla materyal istemiyoruz. Sıkmasını istiyoruz, sarmasını istiyoruz. O yüzden mecbur olmayan yerler ince. Diğer yerler padding dediğimiz biraz daha desteklenmiş şekilde. Topuk bölgemiz desteklenmiş şekilde. Buralarda yine kaymayı engelleyen bazı şeyler var. Ayağın içeride kaymasını engelleyen. Ayak burnumuz ekstra kalın. Tam burnumuz parmaklarımız en çok üşüyeceği için. Yani evet, baktığınızda sadece bir kayak çorabı veya bir çorap deyip geçebilirsiniz. Ama bu çorabın üretilmesi tahmin edersiniz ki kullanılan makineler normal bir çoraptan çok daha farklı. Siz normal yün, anam babam usulü bir çorabı da ayağınıza çekip kaya çıkabilirsiniz. Yapar mısınız? Yaparsınız. Ama her işte olduğu gibi burada da tekniklik size mutluluk ve keyif getiriyor günün sonunda. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Bu çoraplar genelde tabii merino'da kullanıyorlar içinde. Yün de kullanıyorlar, sentetik materyaller de kullanıyorlar. O çoraptan çoraba değişiyor. Fakat mümkün olduğunca yine breathable dediğimiz nefes alabilen materyaller kullanıyorlar. O yüzden içine sentetik muhakkak katıyorlar. Bu sebeple alacağınız çorabın teknik ve iyi bir çorap olmasına muhakkak dikkat edin. Gün sonunda mutsuzluğunuzun sebebi kayak çorabınız olmasın. Başka videolarda görüşmek üzere.